Eğer kanalımızda, Haluk Tatar kanalında daha önce hiçbir video izlemediyseniz bile bunu izleyin. Lütfen sonuna kadar şans verin. İki şey kazanacaksınız. Bir, genel kültürünüz olacak. Hangi dil neden öğrenilir? İki, sizi daha önce küstürmüş kurslar varsa ki ben yabancı dil kurslarını biraz özel hastanelere benzetiyorum. Böyle biraz zorluyorlar hani. Ve sonunda eğer başarısız olursanız suç sizde oluyor. Ben kurstan İngilizce, yabancı dil diyeyim daha doğrusu, öğrenmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü kurslarda dolmuş sistemi var. Herkesi içeriye dolduruyorlar. Ve sen öğrenemeyince sen suçlu oluyorsun. Biraz zaten bilen öğrenip önden gidiyor. Dolayısıyla o kurs sistemi falan filan onları geçiyorum. Bu videoda sizinle birlikte ne öğreneceğiz onu anlatayım. İki şey. Bir, hangi dil neden zor? İki, hangi dili neden öğrenesin? Nerede kullanılıyor? Nerede derken, nerede derken ikiye ayıralım. Dünyada nerede kullanılıyor? İki, kariyerde ve iş hayatında nerede lazım olacak? Hangi iş için öğrenesin? O yüzden ister ilk dil olarak yabancı dilde İngilizce dışında bir şey öğrenin ya da İngilizce öğreniyor olun. Ya da İngilizceniz olsun ve ikinci bir dil öğrenmek isteyin. Gelin size anlatayım. Hangi dil neden öğrenilmeli ve nerede kullanılıyor? Hoş geldiniz. Bu kanalda ücretsiz olarak Arapça, Almanca, Rusça, İngilizce ve İspanyolca öğrenebiliyorsunuz. Ve katıl bölümünde de Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca yine öğrenebiliyorsunuz. Öyle de böyle 7 dil öğretiyoruz. Bu 7 dili öğretirken ki daha fazlası da geliyor. Mesela İtalyanca daha yeni geldi. Bu dilleri öğretirken niye öğreniyorsunuz, nerede kullanacaksınız çok çok önemli. Genelde Türk eğitim sistemi temelde yabancı dil öğretiyor. İngilizce öğretiyor daha doğrusu yabancı dil olarak. Ama bazı yanlış adımlardan dolayı 1980'lerden beri dersleri İngilizce öğreten bir eğitim sistemine sahibiz. Maalesef matematik İngilizce öğreten bir saçma eğitim sistemine sahibiz. Öyle de böyle eğer okul size İngilizce, Almanca, Fransızca bir parça öğrettiyse zamanla unutabilirsiniz ya da unutmayabilirsiniz. Dillerin kökenine kadar bakacağız ki bu diller neden kolay öğreniliyor, neden zor geliyor size. Bu videoda ikisini de anlatacağım. Bir, Türkçe bilen birisi herhangi bir dili ne kadar kolay öğrenebilir? İki, Türkçe biliyorsun ve İngilizce de öğrenmişsin. Sonrasında öğrenmek daha kolay. Hangi dil için? Ama şunu unutmayın. Türkiye'nin neresinde yaşadığınız çok önemli. Yani mesela Berlin Almancasıyla Almanya'nın çeşitli bölgelerine dağıldığınız zaman nasıl ki değişiyorsa Almancanın farklılığı. Amerika'dakini zaten size göstereceğim. Amerika'da çok fazla ağız, lehçe, slang, onlara kadar girmeye gerek yok gerçi ama farklılığı var. Amerika'da bile İngilizce çok farklı konuşuluyor. Türkiye'de Türkçe farklı konuşuluyor. Türkiye'de siz Karadeniz şeridinde gittiğiniz sürece farklı bir Türkçe görüyorsunuz. Doğuya, Güneydoğu'ya doğru indiğiniz zaman işte Zazaca karışabiliyor, Kürtçe karışabiliyor. Türkçe bazı yerlerde çok az kullanılıyor. Örneğin eğer Kürtçe konuşulan bir yerde doğduysanız Farsça öğrenmeniz daha kolay. Çünkü hepsi aynı kökten geliyor. Kürtçe, Farsça aynı kökten geliyorlar. İlk önce İngilizce neden zor geliyor? İngilizcenin zor gelmesinin temel bir sebebi var. Aslında iki sebebi var. Birinci sebebi şu. Biz Türkçe'de özne, nesne, yüklem olarak konuşuyoruz. Zarfları, edatları, şunları bunları, zamirleri boş verin şimdilik. Çok basit anlatıyorum. Ben seni seviyorum. Genelde seni seviyorum diye de kısaltabiliyoruz. Bu kadar basit. Ben seni seviyorum. İngilizce'de I love you. Ben sevmek seni. Hatta ben sev seni. Sen hatta. O kadar basit. Çünkü biz İngilizce öğrenmeye başladığımız zaman sözlüğü açıp tek tek çevirmeye başlıyoruz. İşte chicken translation, tavuk çevirme gibi. Sözlükte ne yazıyorsa karşı tarafta aynısını bulmaya çalışıyor. Şimdi ben seni seviyorum da iki tane sıkıntı var. Bir, sen değil seni, bir ek var orada, i eki. Seviyorum'da da hem zaman hem iyilik eki var. Your ve İngilizcenin bunun karşılığında söylediği şey I love you. I ben, love sevmek, sev, yüklem, emir. You ise hem siz hem sen anlamına gelebiliyor. Bu yüzden de biz bunu çevirirken I love you dedi. I ben, love bakayım. Tabii I love you artık ezberlediğiniz bir kalıp ama başka İngilizce cümle kalıplarında bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Kafadan birebir çevirmeye çalışıyorsunuz. I ben, love sevmek, you sensiz, ben sevmek sen. Tamam beni seviyorum. Ama araya biraz zamanlar, işte adjective'ler, pronounlar falan girdi mi karışabiliyor. İkinci yaşadığımız sıkıntıysa ekler.
Ekler dediğim şey başa sona gelebiliyor. Yani Türkçe'de eğer ki işte olanaksız, olasılıksız, imkansız, mümkün değil falan diyeceksek işte imkan, bildiğiniz imkan, olanak. O imkansız dediğiniz zaman olma ihtimali yok gibi geliyor. İngilizce'de ise işte possible bir durum olabilir yani. Possibility mümkünat, olabilirlik. Impossibility olamamazlık. Yani başa ve sona iki tarafa da ek gelebiliyor. Bu eklerin rastgele gelmesi, başa sona rastgele demeyeyim de belli bir farklı yerlere gelmesi biz Türklerin kafasını çok karıştırıyor. Yani do, undo. Yap, yapma. Yapma anlamına bile gelmiyor. Yaptığını geri al. İşte biz bu sıkıntıları yaşıyoruz ama İngilizce mekaniğini öğrenmeniz size başta bir zorluk yaratıyor. Sonrasında o dili konuşabiliyorsunuz. Zaten pes edenler genelde burada pes ediyor. Kelimeleri öğreniyor. Tenslerde ve kelimelerin türemesinde vazgeçiyorlar. Gelelim videonun ikinci bölümüne. Bir dili neden öğrenirsiniz? Nasıl? Bir Türkçeyi bilen nasıl öğrenir? Şimdi Türkçe için çeşitli hipotezler var ve üretilmiş fikirler, teoriler var. Bir tanesi Türkçenin Ural-Altay dil grubundan geldi ki biz Altay grubundan geliyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Ural kökenli, Uralik denilen diller daha çok böyle Baltık diller, Sami diller ama bizim Türkçenin gibi Altayik diller daha çok Mongollar, bunların kullandığı işte Kazakistan'da kullanılan diller, Tatarlar, Türkmenler, Azerbaycan'da kullanılan diller. O yüzden biz Azerbaycanlı kardeşlerimizle bu kadar kolay anlaşabiliyoruz. Ama bu Ural-Altay dil grubu teorisine bakarsak, hipotezine bakarsak burada deniyor ki işte Macarca, Fince, Japonca, Türkçe aynı kökten, aynı aileden. Ama işte evet bazı işte Fince'de bazı kelimeler ortak, Japonca'da ortak bulabiliyorsunuz ama Türkçe bilenin gidip de Japonca öğrenmesi o kadar kolay olmuyor maalesef. Alfabe farklı vesaireden dolayı tabii ki. Veya Fince ilk dışarıdan baktığınızda o kadar da kolay gözükmüyor. Ses tekrarı, harf tekrarı çok fazla. Burada şuna bakmak lazım. Eğer ki siz Latin dili ya da mesela İngilizce öğrendiyseniz ilk önce Türkçe, sonra İngilizce, sonra gidip bir dili öğrenmeye çalışıyorsanız zor gelebilir. Ama eğer ki bir Türk evladına büyürken direkt Fince öğretirseniz çok kolay öğrenir. İngilizceden daha kolay öğrenir üstelik. Fince'de büyük ünlü uyumu, ünsüz düşmesi gibi şeyler var. Ekler sona geliyor. Hocam niye Fince'yi anlatıyorsun dersen örnek vermek için. Bir panik yok. Anlatayım, mantığını öğrenelim. Sonra hangi ülkede hangi işi yaparken hangi dili kullanacaksın sen seç. Haritalara baktığınız zaman büyük coğrafyalı yerlerde mesela Çin haritasına baktığınız zaman Çin'in batısında Türkçe'de iyi kötü işinizi görebiliyorken Çin'in kıyısına doğru, doğuya doğru gittiğiniz zaman Türkçe o kadar da işinizi görmüyor. Ya da Hindistan'a baktığınız zaman görüyorsunuz ki Hindistan'ın kendi içerisinde bile çok fazla farklı dil grupları var. İyice çeşitlenmiş içeride. Aynısını Avrupa haritasını açtığınız zaman İngilizce sizi hangi ülkede ne kadar kurtarır? Gördüğünüz gibi İngiltere'de %95, %94 kurtarırken bize doğru yaklaştıkça veya aşağı doğru indikçe İngilizcenin yeterliliği birazcık azalıyor. Bazı ülkeler, Fransa'da mesela gıcıklığına İngilizce konuşmayabiliyorlar. Sizin İngilizceyi çok iyi biliyor olmanız bazı ülkelerde çok hayat kurtaramayabiliyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Avrupa'nın bazı ülkeleri birden fazla dil konuşuyor. Bu ülkelerde 2-2,5 dile kadar çıkıyor. Bazı ülkelerde 4 dil, 3 dil falan konuşulabiliyor. Bir başka bilgi ise size Amerika'dan. Şu an ekranda gördüğünüz üzere Amerika'da İngilizceden sonra en çok kullanılan dil İspanyolca. Size şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Hani İzmir'de ay çekirdeğine çiğdem derler, simite gevrek derler gibi bir muhabbet var ya. Amerika'da aynısını yapmışlar. Gazlı içecek için nerelerde ne deniyor diye bakmışlar. Amerika'da şöyle bir harita çıkmış. Belli bölgelerinde gazlı içeceği, bu kırmızı olan yerlerde soda deniyor. Mavi olan yerlerde pop, yeşil olan yerlerde kok. Sarı olan yerlerse kendine göre, kafasına göre bir şey yolluyor. Hocam iyice çorba yaptım. Biraz toparlayalım. Toparlayalım canım kardeşim. Germenik kökten gelen İngilizce ve Almancayı öğrenmek kolaydır. İngilizce bilen Almancayı kolay öğrenir. Hatta Dutch dili, Norveç'te kullanacağın dil grupları da buraya girer. Yani kolay öğrenirsin. Ama Latin ve İtalyan kökeninden gelen Portekizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
Bunları kendi içerisinde öğrenmek de çok kolaydır. Birini bilen diğerlerini çok kolay öğrenir. Hele ki İtalyanca biliyorsan Fransızca öğrenmek inanılmaz kolaydır. Ya da Fransızca biliyorsan İtalyanca öğrenmek inanılmaz kolaydır. Slav dilleri ise Bulgarca, Macarca, Rusça, Hırvatça, hadi Boşnakçayı da katalım iyi kötü. Kendi içerisinde üçe ayrılır. Bunları da kendi içerisinde ayrı ayrı öğrenirsin. Rusça Doğu Slavca ise, Doğu Slavik ise özür dilerim, East Slavik ise, Makedonca, Bulgarca, Hırvatça Güney Slavik. Dolayısıyla bunları da kendi içinde öğrenme. Birini öğrenen diğerini iyi kötü anlar. Sırpça, Çekçe ise Batı Slavik. Aile grubu olarak. Bunlar bölge bölge. Birini öğrenirsen diğerini öğrenmek kolay. Ya da birini bil iyi kötü yaşarsın orada. Yani Türkçe biliyorsan çok kaba bir benzetme özür dilerim ama Azerbaycan'da seni anlamaları çok mümkün öyle düşünün. Kelime öğrenme açısından ayıracağım ilk önce. Fransızcayı öğrenmek tabanda zordur. Yani ters üçgen derler. Çünkü Fransızca'da fiillerin zamanlara ve şahıslara göre çekimi diye bir olay var. İngilizce ise başta kolaydır, sonra tenslere göre bakarsan zorlaşıyor. Ama ikisinde de kelimeler kolaydır. Birbirinden çok kelime alıp vermiştir. İspanyolca'da kelime olayı biraz daha karışık. Çünkü Emeviler yüzünden Arap kültürünün altında çok kalmışlar. İspanyolcayı bilen Portekizceyi idare eder. Güzeldir. İtalyancayı bilen İspanyolcayı, Fransızcayı ve Portekizceyi iyi kötü çıkartır. Gramerde İngilizce ve Almanca biraz daha kolaydır. Fransızca ve İspanyolca bir parça daha zordur. Onu söyleyeyim size. Yani dil bilgisinde. Telaffuzda şimdi Türkçedeki mantığı biz çok seviyoruz. Yazıldığı gibi okunsun. Öyle istiyorsan işte Fince, Japonca'ya git. Ama Fransızca'ya baktığınız zaman Fransızca ve İspanyolca'da Türkçe'de olmayan bazı sesler var. Bu sesleri çıkartabilmen için birazcık gırtlağını falan kullanman gerekiyor. Arapçadaki mantıkla söyleyeyim size. Orada da biraz gırtlak kullanıyorsunuz. Almanca'da biraz serttir. İspanyolca'da. Telaffuzda hani yine en kolayı Almanca diyeyim size. Peki Almancayı niye öğrenesin? Hangi dil neden öğrenilir? Nihayet geldik. Eğer ki makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği daha otomotiv ve savunma sanayiye yönelik bir mühendislik öğreneceksen bir kere Almanca öğren. Çünkü Mercedes gibi firmalar biliyorsunuz ki Alman kökenli ve orada yükselme şansın daha yüksek. Ar-Ge biraz daha böyle beyaz eşyaya yönelik de gidiyorsan şu an Arçelik gibi firmanın Rusya'da da bolca iş imkanı var. İnşaatta da Rusya'ya gidebilirsin. Rusça öğrenebilirsin. Almancayı öğrendiysen bir kere Almanya'da Almanca öğrenmek çok kolaydı çünkü çok fazla Türk var. Ama lojistik okuyorsan işin içerisinde Almanca gereklidir. Bir de Çince gerekli olabilir. Yani lojistikte çünkü uluslararası hatta baktığınız zaman özellikle Çinlerin bu uzun dönemde yarattığı kuşağı Çince de öğrenmeniz gerekiyor. Lojistik ve uluslararası ilişkiler okuyorsanız Almanca ve Çince öğrenmeniz artı faydadır. İnşaatta Rusça aynı zamanda Arapça ve Farsça da çok işinizi görür. Çünkü Dubai taraflarında ve Arap dünyasında çok fazla inşaat işi oluyor. Enerji sektöründe Rusça yine işinizi görür, Arapça yine işinizi görür. Çünkü bir Azerbaycan'dan yukarı Rusya'dan başlayarak bizim güneyimize kadar inen bir koridor var enerji sektöründe. Avrupa Birliği içerisinde iş yapacaksanız seyahat ya da diplomasi, ticaret, lojistik, o zaman Fransızcayı da öğrenmeniz gerekebilir. Çünkü Fransızca çeşitli ülkelerde hukukun da, yerel hukukun da ana dilidir. Avrupa Birliği'nin iki baba dilinden bir tanesidir. Birisi Almancadır, birisi Fransızcadır. Avrupa'da hukuk yapacaksınız, Fransızca bilmenin size faydası olur. Sanat, işte sanatta iş biraz değişiyor. Eğer İtalya'nın öne çıkardığı sanat tarihine yönelik gidiyorsanız İtalyanca işinizi görür. Yeni nesil sanatta ikiye ayrılıyoruz yine. Tarihi geçmişini de bilerek yapacaksanız bir parça Latin kökenli ya da Latince dilleri öğrenmeniz lazım. Hobi olsun diye öğrenmeye çalışıyorum ama çok uzun sürüyor. Ya da İngilizce. İşte İngilizce öyle bir dil ki internetin dili. İnternette çok fazla diğer dillerde kaynak bulamıyorsunuz ama kütüphanenin dili sadece İngilizce değil. Bunun yarısında eğer ki kütüphane arşiviyle işiniz varsa Yunanca ve İtalyanca ve hatta Latince öğrenmeniz gerekebilir. Sanatta ise iş ikiye ayrılıyor. Eğer ki tüketici sanatı yapıyorsanız yani Hollywood, işte son müşteri internet sanatları yapıyorsanız İngilizce bilin yeter. Ama sanat için sanat yapıyorsanız o zaman Fransızca ve İtalyanca size çok lazım. Çünkü sanat sinemasında ve sanat için yapılan güzel sanatlarda Fransızca ve İtalyanca çok değerlidir. Moda, felsefe, lingüistik buralarda Fransızca bilmeniz size artı katar. İtalyancayı daha çok akademik amaçla öğreniyorsunuz. İspanyolcayı ise
İspanya'ya gitmek için hiç öğrenmeyin ama Amerika'da rahat yaşamak için İspanyolca da bilmeniz size fayda katacaktır. İspanyolcanın dünyada en fazla konuşulan ikinci dil olduğuna yönelik yanlış bir bilgi var. Yanlış, çünkü İngilizce ve Çince'den sonra 3. sırayı alabiliriz. Ve gastronomi. Şimdi gastronomi dediğimiz zaman tabii ki Türk mutfağı önemlidir. Orayı geçiyorum. Zaten Türkçe biliyorsunuz muhtemelen. Gastronomi de, yani mutfak için aşçı olacaksanız ya da buna bağlı şeyler yapacaksanız İtalyanlarla Fransızlar arasında kalırsınız. Ya Fransızca ya İtalyanca öğreneceksiniz. Burada yerleşik yaşama bakarım. İtalya'da eğer 3-4 ay yaşarsanız anlarsınız ki İtalyanca çok güzel bir dil ve harika bir mutfakları var. Ama tabii ki Fransızların hem Michelin yıldızı açısından, ki İtalyanlarda da var, hem de Avrupa mutfağı açısından büyük bir gücü var. Ve teknoloji. Teknolojide iş değişiyor. Teknolojide işin içerisine Korece giriyor. Benim öğrencilerim var. Kore'de gitmiş makine mühendisi ama su altı kaynakları yapıyorlar. Çeşitli Samsung gibi firmalarda çalışıyorlar. Bu Kore dilini de çok da fazla yabana atmamak lazım. Hele ki Türk televizyonları gibi sürekli yabancı kanallardan çalıyorsanız konuları, Güney Kore sizin için, Kore dizileri inanılmaz büyük bir lütuftur. Ve tabii ki babaların babası Mandarin. Yani Çince dediğimiz şey aslında Mandarin. Alt bölümlere ayırıyorsunuz Çince. Öğrenmeniz yarın için büyük gelecek katar size. Çünkü Amerika ne kadar büyük bir güçse şu an Çin'de gittikçe o kadar büyük bir güç haline geliyor. Acımasız, çirkin bir güç ama büyüyor. Son olarak veda etmeden size, eğer İngilizce biliyorsanız, yabancı bakışıyla söylüyorum tabii ki bunu, İngilizce bilenlerin diğer dili öğrenme zorlukları diye bir tablo yapmışlar. Onu da ekrana getirmek istiyorum. Bu videonun yorum bölümüne yazdığınızda gördüklerimi cevaplamak isterim. Sizler de birbirinizi cevaplayabilirsiniz. Hangi dili neden öğrenirsiniz? Atladığım bir şey varsa lütfen yazın aşağı. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.